Hepinize yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Geçmiş bayramınızı kutlarım. Videolara bayram dolayısıyla biraz ara vermiştik ve kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Konuşmuş olduğumuz yapılar geldi ve 101.000 bölgesine gelebilecek bir fiyatın buralardan tekrardan yükseliş hareketini başlatacağını konuşmuştuk. Ve gelin kısaca bir hatırlayalım. Bakalım neler söylemişiz, neler gerçekleşmiş arkadaşlar. Kalırsa arkadaşlar tıkanıp tekrardan aşağı yönlü bir hareketi başlatabilir. 101.000 bölgelerimizde bir destek noktası vardı arkadaşlar. Fiyat oraya gelmeden ilk başta bir tepkisini aldı. Burada arkadaşlar 4 saatlik kalıcılığı kaybederse fiyatlarda yeniden aşağı yönlü bir hareket başlayabilir ve 101.000'lere kadar gelebilecek sert bir iğne bizi tekrardan yukarı yönlü bu bölgeye kadar çekecek diye düşünüyorum. Yani kısaca burada bir bitişin son bölümündeyiz ve kabaca şunu söyleyebilirim. Buradaki bu düşüş yapısı bu şekilde bir yapıya evrilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın analiz karşınızda durmakta. Bu bölgede yapmış olduğumuz analizle 106.000'lere kadar gidebileceğini fiyatın buralarda duraksamasıyla beraber de 101.000'lere kadar bizim bir geri çekilme yaşayabileceğimizi konuştuk. Gayet net bir şekilde buralara kadar düşen bir fiyat buradan da hızlı bir şekilde yukarı çıkacaktır diye konuşmuştuk. Bu da arkadaşlar net bir şekilde gayet düşen trendi kırarak yoluna devam etti. Şimdi bu mavi çizgiyi siliyorum arkadaşlar ve aynı analiz üzerinden tekrardan devam ediyoruz. Neden? Çünkü bakın düşen trend kırıldı ama bir test hala yapılmadı ve alttaki bu destek bölgesi çok hacimli kırılıp bir kere destek olarak çalıştı ve yukarıdaki bölümü olarak belirlemiş olduğumuz buradan düşer dediğimiz yer tekrardan buralara bakın yaklaşalım biraz. Gayet net bir şekilde, milimetrik bir şekilde arkadaşlar bu fiyat buralardan 110.370 dolarlardan gayet aşağı yönlü hareketlerine başlıyor. Burası önemli, kritik bir yer. Ben buranın arkadaşlar belli oranda bir akümülasyon alanı olduğunu düşünüyorum. Ve bakın buradaki bu hareket bizim için aslında şöyle bir durumu göstermekte 4 saatliklerde. Yani 4 saatliklerde 108.900 altında bir kapanış gelirse fiyatımızın tekrardan bu düşen trendi kırdığı bölgeyi test edebilme ihtimalini düşünürüm. Bu da aslında olabilecek bir senaryolardan bir tanesidir. Yani bu şekilde bir trend kırılımı gerçekleşiyorsa bir test bölümü yaşanabilir arkadaşlar. Buraya kadar gelen bir fiyat yukarı daha sert çıkış yapabilir. O yüzden bu bölge arkadaşlar yakın olarak kısa vadede destek olarak çalışabilecek bir yer diye düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Buraya kadar inen bir fiyat aniden tekrardan yukarı çıkacağını sanmıyorum. Çünkü burası biraz aşağıda kalan bir bölge. Buraya kadar getirilebilecek bir fiyatın yavaş yavaş bir akümülasyona uğrayacağını düşünebiliriz ve buradaki çıkışla beraber aslında biraz daha zaman geçirebiliriz bu bölgede. Buradaki düşüş 108.000'lere kadar, 108.000, 107.800 gibi bölgeye kadar düştükten sonra geri toparlarsa bu trendin üst bandını kırma ihtimali var diye düşünüyorum ve bu bizim için biraz daha kısa bir zaman içinde gerçekleşebilir. Şimdi bugün önemli konuları tekrardan anlatacağım Elliott Wave üzerinden ve Bitcoin ile aslında önümüzdeki süreçte nasıl bir senaryo kurgulanacak, biraz daha bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve bakın arkadaşlar, Nisan ayından beri bizim sayımlarımızla ilerlemiş olduğumuz Bitcoin Elliott Wave teorimiz bu şekilde çalışmakta ve 110.000'lerden bu bölgenin içinden bir düşüş yaşanabileceğini, bu kutunun bizim 4. dalganın hedefi olabileceğinden bahsetmiştik ve buraya değen fiyatın çok sert bir şekilde çıktığını görüyoruz. Fiyat ne zaman ki 105.000 dolarları kaybederse arkadaşlar, bunun üst bölgesi olan 101.000 bölgesinin fiyatı bir daha tutacağını değil, aşağıdaki 94 bölgesinin denenebileceğini düşünürüm. O yüzden kritik noktamız şu an için 105-106 bölgesi. Fiyatın bunun altına 4 saatlik veya günlük kapanışlar yapmaması gerekir yukarı yönlü hareket için. Ve şunu söyleyeyim, bakın şimdi burada aslında bir itki dalgasının son bölümlerini yaşıyoruz. Yani bu yükseliş, evet bakın Nisan ayından itibaren başlayan bu yükseliş periyodu daha hala bir süreliğine de olsa bir düzeltme yapısına daha geçmedi. Bu çok kısa bir süreç arkadaşlar. Bunun uzun bir süre yaşanması gerekir. Şimdi burada gelebilecek son atak bizim için aslında bir beşlinin bitişi olduğu için bir düşüş formasyonu başlangıcı bu bölgelerden başlayabilir diye düşünüyorum. Gerek 105.000 gerek 118.000 maksimum 140.000'lere kadar çıkabilecek son zirve hareketleri arkasından yeni bir düşüş potansiyelini doğurur arkadaşlar. Bu da bizim için önemlidir. Bunları sizlere söylemek istiyorum. Kabaca çizmiş olduğum bu grafikte bunu
bunu biraz daha teknik koşullara uygun bir şekilde size gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar buradaki bu düzeltme yapısı bizim için görünebilecek bir dalga yapısıdır. Bu her yükselişten sonra gerçekleşir arkadaşlar. Bunu bu yüzden unutmuyoruz. Bugüne de not düşüyoruz arkadaşlar. Buradaki bu yükseliş hareketleri gerçekleştiği takdirde buradaki gelebilecek bir 5 yapısı, örneğin burada biraz bir düzeltme yaptık ve yukarı yönlü bir hareketle 5. dalgayı bulduk ve bu 5. dalgadan sonra sert bir düşüş yaşayabiliriz. Yani buradaki gibi kısa vadede, yani 111'den 110'a düşen bir Bitcoin'den ziyade 120, 130, 140 bölümünden daha sert bir şekilde 100.000 dolarlara geri çekilebilecek bir Bitcoin görebiliriz. Yavaş yavaş arkadaşlar buradaki bu yükselişin başladığı dalganın sonuna doğru geliyoruz bakın. Ve bundan sonra da arkadaşlar belli bir düşüşün aslında başlayacağını konuşabileceğiz. Bu bizim için biraz daha önümüzdeki tarihler için geçerli arkadaşlar. Kısa vadede ufak ufak bir yükseliş söz konusu olabilir ama bu bizi FOMO yapmamalıdır diye düşünüyorum. Şimdi sizlere bu Elliott Wave analizinden de bahsettikten sonra arkadaşlar gelin XRP'ye geçelim. Evet arkadaşlar, XRP karşınızda ve dün canlı yayında izleyenler olmuştur. Buradaki yapmış olduğumuz analiz gayet net ve bu bölgeyi yeni oluşabilecek bir çöp bölge olarak adlandırmıştık ve bu bölgenin içindeki hareketler aşağı yukarı hareketlilikler gerçekleştirip sonra daha sert momentumlu bir kırılım gerçekleştirecektir bizim için diye konuşmuştuk. Bu da arkadaşlar bakın bu sarı bölgedeki yazan fiyatlardan red yemeye başladı. İlk buradan geldi ve buradaki düzeltme hareketinden sonra destek alıp tekrar çıktı ve 2.35 bölgesini net konuştuk arkadaşlar. Bunun üstüne çıkamayan bir XRP var. Buradan muhtemelen ki biraz daha aşağı yönlü bir hareketle biraz fiyat kendini düzeltip sonra yukarı yönlü bir atak deneyebilir ve bu da arkadaşlar 2.48'di dün konuştuğumuzda ve bugün itibariyle de 2.45'e tekrardan eğimli olduğu için kanalı düzeltelim fiyatı. Buradaki 2.45 hareketini kırdığı takdirde daha hızlı bir momentum kazanabilir ama onun dışında arkadaşlar 2.09 bizim için gerçekten bir kale diye düşünüyorum. Burası çok fazla denendi, çok fazla kullanıldı, hep destek oldu. Bir daha buraya geldiği zaman arkadaşlar çıkış momentumu göremezsek altındaki 4 saatlik ve günlük kapanışlar gerçekleştiği takdirde XRP'de sert salınımlar yaşanabilir. O da bizi 1.30'lara kadar çekebilecek bir hareketin startı olabilir diye düşünüyorum. Tabi bunun öncesinde arada bir yer var. Burası da güncelleyelim arkadaşlar. 1.78 seviyelerinde ve bu hareket yapısı arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Yani 2 dolarların kırılması artık bizi 1.80-1.75 aralığına kadar geri çekebilir. Bu bölgeyi iyi incelemek lazım. Gelen hacimlere de iyi bakmak lazım. Kabaca burası aslında bir çöp bölge. Biz bunu birçok yerde konuşuyoruz. Buradaki hareketlere çok odaklanmaya gerek yok. Çünkü arkadaşlar içinde çok fazla inişler çıkışlar olacak. Fiyatı belli bir alanda sıkıştığını net bir şekilde görüyorsak çıkış hacmini buralarda kullanmalıyız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin AVAX'a geçelim. AVAX bizim için önemli. Lafı çok uzatmadan gelin kısaca bir ne demişiz AVAX'ta neler olmuş. 15 gün önce konuşmuş olduğumuz videoda bakın neler söylemişiz arkadaşlar. Ve kanal kırılımıyla beraber de arkadaşlar fiyatlarda aşağı yönlü bir satış hareketinin derinleşebileceğini konuşuyoruz. Şimdi bu satış hareketi arkadaşlar direkt buradan aşağı yönlü sert bir şekilde geleceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu da arkadaşlar belli oranda dalga formasyonlarıyla gelecektir. Buradaki satış hareketleri de bu şekilde parça parça yapılır diye düşünüyorum. Önemli olan ilk destek yeri haftalıklarda belirlemiş olduğumuz 20.40 arkadaşlar. Buranın geçilmesi bizi aşağı yönlü 18'lere kadar indirebilir. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar gayet net bir şekilde buradan tek seferde aşağı yönlü bir hareketin gelmeyeceğini, buralarda fiyatın dalga olarak hareket edip buraya kadar düşebileceğini net konuştuk ve 20 dolar 40 sent bizim için çok önemli bir seviye. Buranın geçilmesiyle de arkadaşlar 18 dolarlara kadar düşeceğimizi söylemişiz ve 18.40 bölgesinden de gayet net bir şekilde %15'lik bir yükseliş sağlamış arkadaşlar. Şu an için aslında AVAX gayet net bir şekilde bir düzeltme yapısının içinde. Buradaki bu almış olduğu tepki çok iyi ve bundan sonraki geri çekilmeler arkadaşlar ufak ufak yeni gelecek momentumlarla yukarı yönlü hareketi devam ettirebilir diye düşünüyorum. Bakın burada bir düşen trend yapımız var. Bunu sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz bu düşen trendde arkadaşlar fiyatın üst bandına gelebilen bir AVAX yok. Bitcoin buradaki düşüş hareketinden sonra net bir şekilde bu düşeni kırdı ama AVAX bunu yapamadı ve buradaki yükselişiyle beraber trendin orta noktasına kadar gelebildi. Buradan bir geri çekilme yaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki fiyatlarda bir düzeltme yaşayabileceğimiz
diyeceğimiz döneme yavaş yavaş geliyoruz. En azından şöyle düşünebiliriz. Buradaki yükseliş hareketinin kabaca yeni bir düşüş hareketi oluşabilir ki gelme ihtimali de vardır arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar fiyatın orta bandın üstünde tutunmasıyla üst bandın kırılabileceğini düşünmekteyim. Şimdi AVAX bizim için arkadaşlar AVAX'ta zamanında söylemiş olduğumuz, bakın bu çöp bölge aynı şekilde XRP'de de oluşturmuş olduğumuz bir çöp bölgedir ve bu çöp bölgeden arkadaşlar fiyat çıktığı zaman trendin yönü daha rahat görülebilir. O yüzden XRP'nin biraz daha sıkışmış bir bölgede olduğunu, AVAX'ın bir düzeltme hareketinin başlangıcında olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şunu unutmayalım, 18 dolarlar bir daha denenirse AVAX'ta arkadaşlar kritik bir sürece geçeriz ve tehlikeli bir dönem başlar. 18 dolar bölgesi artık bu fiyatı tutmadığı takdirde arkadaşlar daha derin satışlar AVAX'ta gelir. Burası daha fazla denenmemeli. Benim görüşüm bu bölümdeki çıkış hareketlerinin buralarda kalmasıyla yukarı yönlü yeni bir atağın başlayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelin kısaca da bir dominansa bakalım ve dominansla beraber de diğer altcoin'lerin özetini yapalım. Sonrasında da videomuzu sonlandıralım. Burada konuşmuş olduğumuz bütün seviyeler neredeyse gerçekleşti ve bu bölümde arkadaşlar biraz yukarı yükseliş beklememe karşın sonrasından daha sert bir satışla buraya gelebileceğimizi düşünüyordum ve bakın tekrardan düzeltme yapan bu hareket bu kutunun üst bölgesinden net bir şekilde bir geri çekilme aldı. Buradaki yükseliş altcoin'ler için biraz sıkıntı olabilir ve bu da arkadaşlar buradan itibaren bir düşüş yaşamakta ve arada bir yükseliş hareketini görmedik. Bu hareket gelmesiyle altcoin'lerde bir geri çekilme yaşayabiliriz ve bundan sonraki yeni düşüş hareketiyle de altcoin'ler yukarı yönü daha rahat hareketlerini gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Şu an şu ilk düşen hareketin aslında bitmeye yakın bölgelerinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ara ara bir geri çekilmeler olacaktır. O yüzden çok fazla panik olmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Özetle arkadaşlar Bitcoin'de kritik seviyemiz 105-106 bin. Altında olmadığımız sürece sıkıntı yok. 110 bini kırdığımız takdirde 116-118, 125-130 bölgelerine kadar bir çıkış hareketi yaşayabiliriz. XRP için ise çok dar bir alandayız arkadaşlar ve bu fiyat bayağı sıkıştı. XRP için arkadaşlar çok dar bir alanda olduğumuzu söyleyebiliriz ve XRP bu bölgede sıkışan bir fiyatla da gayet sert bir hareketliliği yakalayabilecek yeni dönemine hazırlık yapıyor diye düşünüyorum. Önemli seviyelerimiz arkadaşlar 2.45 ila 2 dolar 09 sent bölgesi çok önemli. Bu fiyat bu aralıkta kaldığı sürece sıkışmaya daha çok meyilli olur ve sonrasında arkadaşlar kırılım trendi gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. AVAX'ta arkadaşlar 18 dolar bölgesinden bir yükseliş hareketi başladı. 22 dolar bölgesi önemli bir direnç seviyesi. Buradan 20-40'lara kadar gerekirse bir düzeltme hareketi yaşanabilir ve buralardan itibaren gelecek momentum arkadaşlar AVAX'ı 22'yi kırmaya zorlamalıdır. Bu olmadığı takdirde 18 doların tekrar görülmesiyle arkadaşlar AVAX'ta tehlike çanları çalar ve aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşebilir. Analiz özetimizi de yaptıktan sonra sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar, bol şanslar arkadaşlar.